Bugün The Real Evidence Laptop adlı 2014 yapımı bilim kurgu kısa filmini anlatacağım. Bazıları dizüstü bilgisayarlarında çalışırken, diğerleri kağıda notlar yazıyor. Gözlüklü bir adam da dizüstü bilgisayarında çalışırken, gözleri aniden yanındaki duvarda bir şey görüyor. Bunu çok sıra dışı buluyor ve dizüstü bilgisayarına ve duvara bakmaya devam ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde, dizüstü bilgisayar faresinin imleci dizüstü ekranının dışında duvarda gezinirken görülüyor. Adam gözlerine inanmıyor ve parmaklarını dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyinde gezdirdiğinde, duvardaki imleç hareket ediyor, bunu görünce heyecanlanır ve yüzünde bir sırıtış olur. Ardından, meslektaşlarından herhangi birinin bunu görüp görmediğini kontrol etmek için etrafına bakar. Adam, fare imlecinin fiziksel üzerinde gerçek etkileri olup olmadığını test etmek için bir fikir düşünür. İmleci duvardan aşağı sürükler, dokunmatik yüzey aracılığıyla hareketi kontrol ediyor. Ardından masasındaki kağıt bardağı işaret ediyor ve dokunmatik yüzeydeki düğmeye dokunuyor. Bunu yaparken kağıt bardak düşüyor ve çay masanın her yerine dökülüyor. Meslektaşları ona baktıklarında özür diler ve masayı temizliyormuş gibi davranır, kağıt bardakla yaptığı bu başarılı denemeden sonra mutlu olur, adam daha sonra etrafına bakar ve imleçle deneyecek başka bir şey bulur. Masasına bir mektup yazıp oku ona doğru sürükler. İmleci mektubun etrafında gezdirirken işaretçi metne geldiğinde imlece dönüşür. Mektup, işe geç kalma cezasının düşürülmesi talebiyle ilgilidir. Adam imleci üzerine tıklar, cümleleri siler, patronunun bir pislik olduğunu yazar ve aylık ücretine tazminat eklemek ister. Bunu yaptıktan sonra mektubu eline alır ve ona gülmeye başlar. Sonra mektuba bakar ve gülümser. Adam odadaki deneylerini yaptıktan sonra elinde gizemli dizüstü bilgisayarla dışarı çıkar. Koridora çıkarken yan odada çalışan güzel bir kız görür. Sandalyesini odasının önüne, onu görebileceği bir yere koyar. Daha sonra dizüstü bilgisayarda çalışıyormuş gibi yapar ama gizlice onu gözetlemeye başlar. Masasının yukarısında, kağıtlarını görmek için ileri doğru döner ve adam gözlerini eteğine takar. Daha sonra sinsi adam, fare imlecini elbisesinin içine yönlendirir ve tıklar. Bunu yaparken, kadın şaşkınlıkla nefesini tutar. Adam fare altlığını ovuşturmaya başlar ve tepkisini görmek için kızı izler. Kız derin nefes almaya başlar ve vücudunun kontrolünü kaybeder. Kısa süre sonra banyoya koşarken adam gülümser. Ne kadar basit ofisteki maskaralıklarından sonra, adam iki kadınla konuşan arkadaşına doğru yola çıkar, paylaşacak acil bir sırrı olduğu için arkadaşından kendisine gelmesini ister. Adam, Kuzey Kredi Bankası, yazan panoyu çaylaklar, palyaçolar ve piçler olarak düzenleyerek keşfettiğini gösteriyor. Programı başlatır ve arabayı, bir oyuncağa dönüşene kadar küçültmeye başlar. Arkadaşı çok heyecanlanır ve bulduğu şeyin inanılmaz olduğunu söyler. Bunun kendilerine sınırsız fırsatlar sunduğunu ve onunla her şeyi yapabileceklerini ekler. Arkadaşı gevezelik etmeye devam ederken, adam bir evin duvarını kopyalayıp pencereye yapıştırarak duvarla kapatır. Artık adam her şeyi yapabilir. Bunun bir ışınlanma cihazı olduğunu haykırır. Bu noktada adam huzursuz bakışlarla arkadaşına bakmaya başlar. Arkadaşı, bir bankaya gidip müdüre para vermesi için şantaj yapabileceklerini söyler. Ayrıca parayı aldıktan sonra binayı zaten yıkacaklarını ve yöneticinin kimseye söylemediğini de ekliyor. Adamın onu duyduktan sonra yüzünde tuhaf bir ifade var, bu da arkadaşının fikrini beğenmediğini ima ediyor. Arabanın sahibi geri döner ve arabasını bulamaz. Ancak aşağı baktığında park ettiği yerde arabasına benzeyen küçük bir oyuncak görünce şok olur. O arada arkadaş her şeyi yapabilecekleri konusunda daha da hırslanır. Ve kimse onları durduramaz. Herkese ulaşabileceklerini ve tüm suçluların, politikacıların ve polislerin artık onların emirlerinde olacağını söyler. Adam artık korkmaya başlar ve dizüstü bilgisayara bakar. Seç simgesine tıklar ve fare imleci ile arkadaşını çerçeveler. Arkadaşının binden haberi yok ve biri onlara saldırmaya gelirse, onu sileceklerini ve sorunu çözeceklerini söyleyip duruyor. Delirmiş arkadaş, sile basarak orduyu kaldırmaktan bile bahsediyor. Arkadaş adamla yüz yüze gelip konuşmak için elini kaldırdığında klavyede Ctrl, X tuşlarına basarak seçilen nesneyi kes komutunu veriyor. Bunu yaparken arkadaşın eli dışarı çıkıyor.
İmlecin seçim alanından uzaklaşır, kaybolurken kolu vücuttan ayrılır. Kesilen el kanlar içinde yere bir arabanın üzerine düşer. Elde kanı görenler hemen aracın etrafına toplanır ve paniklemeye başlarlar. Adam bakınca polisi ve ambulansı arayın diye bağırırlar. Kalabalık bir anda ona bakar ve yaptıklarından dolayı başının belada olduğunu söyler. Ona deli demeye başlarlar ve polisi aramakla tehdit ederler. Ayrıca defalarca çatıdan inmesini isterler. Da paniğe kapılmaya başlar. Dizüstü bilgisayarını eline alır ve programı açar. Adam daha sonra yere bakar ve toplanan insanlar ve araba dahil tüm alanı seçer. Kalabalık ona bağırırken kes komutuna basar ve kitle, araba, el ve kan bir anda yok oluyor. Adam her tarafta onları arıyor ve kendisi de şaşırıyor. Sonra laptopu katlıyor ve ne yaptığını anlıyor. Ve ilerlemeye başlar, çantası yanında, laptop elindedir. Bir süre sonra karşı yönden bir araba gelir. Şoföre acilen Kremlin'e gitmek istediğini söyler. Şoför inkar eder ve orada trafiğin çok kötü olduğunu ve uzun süre mahsur kalacaklarını söyler. Şoföre istediği parayı vereceğini söyler ama şoför arabayla uzaklaşıyor. Sürücü ilerlerken adam dizüstü bilgisayarını açmaya çalışıyor, araç gözden kaybolunca kısa süre sonra kapatıyor, son sahnede adam ilerlemeye devam ediyor ve büyük bir binaya yaklaşıyor. Orada, bina duvarında asılı duran büyük bir fare oku keşfeder. Endişelenir. Yavaşça bir adım geri çekilirken İmleç ona doğru hareket eder ve onu tamamen kaplar. Gökyüzüne doğru bakarken İmleç tıklar ve yerde ezilir ve her yerine kan sıçrar. Biri daha sihirli güce sahiptir, bitirdikten sonra İmleç hareket etmeye başlar ve çerçeve dışına çıkar. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimi açın ve bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.